Hiç gerçekten hak etmeyen birine belki de fazlasıyla değer verdiğinizi düşündünüz mü? Bu soruyla başlamak istedim çünkü bugün hayatımızdan belki de enerjimizi, zamanımızı ve sevgimizi çalan ama aslında bunları hiçbir şekilde hak etmeyen insanların 7 ortak özelliğini derinlemesine inceleyeceğiz. Hepimizin hayatında en az bir kere karşılaştığı bu tip insanları tanımlayıp onlarla nasıl başa çıkabileceğimizi konuşacağız. Evet, belki bu konu biraz duygusal, belki biraz kişisel ama unutmayın ki paylaştıkça, konuştukça ve öğrendikçe daha güçlü hale geliyoruz. Ve elbette bugünkü bölümümüzün sonunda sizin de bu konudaki düşüncelerinizi, deneyimlerinizi ve belki de öğrendiklerinizi paylaşmanızı çok isterim. Bu yüzden bölüm sonunda nasıl iletişime geçebileceğinizi de paylaşacağım. Ve elbette bugünkü bölümümüzün sonunda sizin de bu konudaki düşüncelerinizi, deneyimlerinizi ve belki de öğrendiklerinizi paylaşmanızı çok isterim. Bu yüzden bölüm sonunda nasıl iletişime geçebileceğinizi de paylaşacağım. Ama öncesinde eğer bu tür içerikler hoşunuza gidiyorsa ve daha fazlasını istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olurken siz de yeni bölümlerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi kendinizi rahat bir yere alın. Belki bir fincan kahvenizi ya da çayınızı yanınıza alın ve hep birlikte sevgimizi hak etmeyen insanların 7 ortak özelliğini keşfetmeye başlayalım. Hazırsanız başlayalım. 1. Empati yoksunluğu. İlişkilerimizdeki gizli yıkıcı. İlk olarak karşımıza çıkan ve sevgimizi hak etmeyen kişilerin belki de en belirgin özelliği empati yoksunluğudur. Peki ama nedir bu empati yoksunluğu? Basitçe ifade etmek gerekirse birinin duygularını, düşüncelerini anlayabilmek, onun yerine kendimizi koyabilmek demektir empati. Ancak bazı insanlar bu yeteneğe sahip değillerdir ya da belki de sahip olmak istemiyorlardır. Bu kişiler başkalarının duygularına, ihtiyaçlarına karşı oldukça duyarsız olabilirler. Empati yoksunluğu gösteren kişiler genellikle sizi dinlediklerini hissettirseler de aslında söylediklerinizden çok kendi düşünceleriyle meşguldürler. Sizinle ilgili duygusal tepkileri genellikle yüzeyseldir veya tamamen yoktur. Bu durum ilişkide dengesiz bir alışverişe neden olur. Çünkü siz sürekli verirken karşı taraf almaya devam eder. Empati kuramayan insanlar sık sık başkalarını suçlama eğilimindedir ve sorunların kendi davranışlarından kaynaklanabileceğini kabul etmekten kaçınırlar. Kendilerini her zaman mağdur olarak görebilir ve çevrelerindekileri manipüle etmekten çekinmezler. Bu tip bir kişiyle karşılaştığınızda iletişiminizde sürekli bir tatminsizlik hissedebilirsiniz. Verdiğiniz duygusal desteğin karşılığını alamamak zamanla sizi hem fiziksel hem de duygusal olarak tüketecektir. Peki empati yoksunluğu gösteren biriyle karşılaştığınızda ne yapmalısınız? İlk adım bu özelliğin farkına varmak ve ardından ilişkinizdeki dengesizliği ele almak olabilir. Bazen bu tip bir kişiyle sağlıklı bir ilişki sürdürmek için profesyonel yardım almak en iyi çözüm olabilir. Empati, insan ilişkilerinin temel taşlarından biridir. Birinin gerçekten sizi anladığını hissetmek, ilişkilerimizi derin ve anlamlı kılar. Bu yüzden empati yoksunluğu gösteren biriyle ilişki içindeyseniz, bu durumun üzerine gitmek, kendiniz için neyin en iyi olduğunu değerlendirmek önemlidir. 2. Sürekli eleştirellik. Sürekli eleştiri, sevgimizi hak etmeyen insanların en belirgin özelliklerinden biridir. Bu, ilişkilerde sıkça rastlanan ve ne yazık ki çoğu zaman göz ardı edilen bir sorundur. Bu tür kişiler, genellikle partnerlerinin, arkadaşlarının ya da yakın çevresindeki insanların davranışlarını ve tercihlerini sürekli eleştirirler. Yapıcı olmayan bu eleştiriler zamanla bireyin özgüvenini ve öz saygısını ciddi şekilde zedeler. Sürekli eleştiri altında, eleştirilen kişi kendini sürekli olarak savunma pozisyonunda bulur. Bu durum, iletişimi zehirler ve ilişkideki güven duygusunu erozyona uğratır.
Eleştiriler başlangıçta belki iyi niyetli olarak maskelenmiş olsa da zamanla kişinin kendine olan inancını ve ilişkinin sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bu tür bir davranışın altında yatan sebepler çeşitlidir. Bazen sürekli eleştiren kişiler kendi eksikliklerini ve güvensizliklerini örtbas etmek için bu yolu seçerler. Diğer zamanlarda ise kontrol etme ve üstünlük kurma ihtiyacından kaynaklanabilir. Ne yazık ki bu davranış kalıbı genellikle farkında olmadan öğrenilmiş ve içselleştirilmiş bir modeldir. Peki bu durumla nasıl başa çıkabiliriz? İşte birkaç öneri. Sınırlarınızı belirleyin. Eleştiriler karşısında sınırlarınızı net bir şekilde ifade edin. Kabul edilebilir eleştiriler ve kabul edilemez davranışlar arasındaki farkı belirleyin. Açık iletişim kurun. Eleştirinin neden kabul edilemez olduğunu açıkça ve sakin bir şekilde ifade edin. İlişkideki beklentilerinizi ve duygularınızı net bir şekilde ortaya koyun. Kendinizi koruyun. Sürekli eleştirinin sizin üzerinizdeki etkisini anlamak ve bu etkilerden korunmak için gerektiğinde profesyonel destek almak önemlidir. Empati geliştirin. Karşınızdaki kişinin neden sürekli eleştiri yoluna başvurduğunu anlamaya çalışın. Bu, sorunu çözmese de durumu daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Unutmayın, hiç kimse sürekli eleştiriye maruz kalmayı hak etmez. İlişkiler, karşılıklı saygı, anlayış ve destek üzerine kurulmalıdır. Eğer bir ilişki sizin kendinize olan güveninizi ve mutluluğunuzu olumsuz etkiliyorsa, bu durumu ciddiye almak ve gerekli adımları atmak önemlidir. 3. Saygı eksikliği. Sevgili dinleyiciler, saygı eksikliği üzerine konuşurken bu konunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Saygı, ilişkilerin kutsal bir temeli, değil mi? Bazen birinin sınırlarını aşan, kararlarınıza veya tercihlerinize müdahale eden kişilerle karşılaşabiliriz. Bu, özellikle sevdiğimiz insanlardan geldiğinde oldukça zorlayıcı olabilir. Peki, bu durumla karşılaştığımızda ne yapmalıyız? İlk adım kendimize dürüst olmak, kendi değerimizin farkına varmak ve sınırlarımızı belirlemek önemli. Bu benim için kabul edilebilir mi diye sormak bir başlangıç olabilir. Ve şunu unutmayın, saygı talep edilmez, doğal olarak verilir. Eğer bir ilişkide sürekli olarak saygı talep etmek zorunda kalıyorsak, orada bir sorun var demektir. Bir diğer önemli nokta ise açık iletişim. Bak, bu davranışım beni rahatsız ediyor diyebilmek ilişkide büyük bir fark yaratabilir. Belki de karşımızdaki kişi bu davranışının etkisinden habersizdir. Bu yüzden duygularımızı açıkça ifade etmek ilişkide sağlıklı bir adım olabilir. Ancak unutmayın ki herkes değişime açık olmayabilir. Bazı durumlarda kendi ruh sağlığımız ve mutluluğumuz için uzaklaşmak en iyi seçenek olabilir. Bu kolay bir karar değil ama bazen en sağlıklı olanıdır. Ve şunu hatırlayalım. Saygı eksikliği gösteren kişilerle olan ilişkilerimiz bize de bir şeyler öğretir. Kendimizi daha iyi tanımamıza, sınırlarımızı daha net çizmemize ve neyin bizim için önemli olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Sevgili dinleyiciler, ilişkiler karmaşık ve zorlayıcı olabilir ama kendimize olan saygımızı korumak her durumda önemini koruyor. Unutmayın, siz kendi hikayenizin kahramanısınız ve saygı bu hikayenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Kendini kurban olarak gösterme, ilişkilerimizde karşılaşabileceğimiz en ilginç davranışlardan biri de hiç şüphesiz kendini sürekli kurban olarak gösterme eğilimidir. Peki bu davranış neden bu kadar önemli? Kendini kurban olarak gösteren kişiler genellikle yaşadıkları her türlü olumsuz durumu kendi üzerlerine almayı bir alışkanlık haline getirmişlerdir. Bu, onların her zaman mağdur pozisyonunda olmalarına ve dolayısıyla sorumluluktan kaçınmalarına olanak tanır. Ancak neden bazı insanlar bu rolü benimser? Aslında bu davranışın altında yatan sebepler oldukça karmaşık olabilir. Bazen bu dikkat çekme arzusuyla ilgili olabilir. Bazen de geçmişte yaşanan travmatik olayların bir yansıması olabilir. Kendini kurban olarak gösteren kişiler sıklıkla çevrelerindeki insanlardan daha fazla ilgi ve şefkat beklerler.
Bu beklenti ilişkide dengesiz bir dinamik yaratır çünkü diğer taraf kendini sürekli olarak veren ama karşılığında az şey alan bir pozisyonda bulur. Bu tür bir ilişki dinamiği zamanla taraflar arasında ciddi anlamda yıpranmalara yol açabilir. Veren taraf verdiği duygusal desteğin karşılığını alamadığını hissederek yorulur ve tükenir. Diğer yandan kurban rolünü benimseyen kişi sürekli olarak daha fazla ilgi ve destek bekleyerek aslında kendi kendine yetme becerilerini geliştirmekten kaçınır. Peki, kendini kurban olarak gösteren biriyle ilişkinizde ne yapabilirsiniz? Öncelikle bu davranışın farkında olmak ve onu anlamaya çalışmak önemli. Ancak bu anlayış tek başına yeterli olmayabilir. İlişkideki bu dengesizliği ele almak için açık ve dürüst bir iletişim kurmak, duygularınızı ve beklentilerinizi net bir şekilde ifade etmek gerekir. Bazen bu tür bir davranış kalıbı üzerine çalışmak ve değişim sağlamak için profesyonel yardım almak en iyi yol olabilir. Unutmayın, ilişkiler karşılıklı saygı, anlayış ve destek üzerine kurulmalıdır. Kendinizi sürekli olarak bir ilişkide kurban rolüne itilmiş hissediyorsanız, bu üzerinde durmanız gereken bir durumdur. Kendiniz için neyin en iyi olduğunu değerlendirmek ve gerekirse zor kararlar almak uzun vadede hem sizin hem de karşı tarafın daha sağlıklı ve mutlu olmasını sağlayabilir. Kendini kurban olarak göstermeyle nasıl başa çıkılır? Bir davranışın farkında olmak. İlk adım, ilişkideki bu dengesiz davranış kalıbının farkına varmaktır. Açık iletişim. Duygularınızı ve gözlemlerinizi suçlamadan ve yargılamadan ifade edin. Üçüncü olarak sınırlar belirleyin. Sağlıklı sınırlar, ilişkide daha dengeli bir dinamik oluşturmanıza yardımcı olur. Profesyonel yardım. Bazen bu tür davranış kalıpları üzerine çalışmak için bir uzmanın rehberliğine ihtiyaç duyulabilir. Her ilişki benzersizdir ve her durum özel bir yaklaşım gerektirebilir. Şimdi sıradaki başlığımıza geçelim. 5. belirti, sorumluluk almaktan kaçınma. Sevgimizi hak etmeyen kişilerin belki de en belirgin özelliklerinden biri sorumluluk almaktan sürekli kaçınmalarıdır. Peki ama nedir bu sorumluluk almaktan kaçınma? Basitçe ifade etmek gerekirse kendi hatalarını, eksikliklerini veya yanlışlarını kabul etmek yerine suçu daima başkalarına veya dış koşullara atmak demektir. Bu kişiler olumsuz bir durumla karşılaştıklarında kendilerine dönüp "Acaba benim bir hatam mı var?" diye sormaktan ziyade hemen olayı başkalarının üzerine yıkmaya meyillidirler. Sorumluluk almaktan kaçınan insanlar genellikle yaşadıkları problemleri çözmekte zorlanırlar. Çünkü bu öncelikle problemin bir parçası olduklarını kabul etmeyi gerektirir. Bu durum ilişkide dengesiz bir alışverişe neden olur. Çünkü diğer taraf sürekli olarak sorunların çözümünde daha fazla çaba sarf etmek zorunda kalırken, sorumluluk almaktan kaçınan taraf pasif bir rol üstlenir. Sorumluluk almaktan kaçınan kişiler aynı zamanda kendi davranışlarının sonuçları üzerine düşünme eğiliminde olmayabilirler. Bu, ilişkide tekrar eden sorunlara ve çözümsüz çatışmalara yol açabilir. Kendilerini sürekli olarak masum ve hata yapmaz bir pozisyonda görürler. Bu da gerçekçi olmayan beklentilere ve hayal kırıklıklarına neden olur. Bu tip bir kişiyle karşılaştığınızda iletişiminizde bir tatminsizlik hissedebilirsiniz. Çünkü verdiğiniz destek, çaba ve anlayış karşılıklı bir sorumluluk bilinci olmadan tatmin edici bir sonuca ulaşmaz. Peki, sorumluluk almaktan kaçınan biriyle ilişkinizde ne yapmalısınız? İlk adım, bu özelliğin farkına varmak ve ardından ilişkinizdeki dengesizliği ele almak olabilir. Karşılıklı sorumluluk almanın önemini vurgulayan açık ve yapıcı bir iletişim kurmak, bu süreçte kritik bir adım olabilir. Bazen bu tür bir ilişki dinamiğini değiştirmek için dışarıdan profesyonel bir bakış açısı ve rehberlik almak en sağlıklı çözüm olabilir. Unutmayın, sağlıklı bir ilişki karşılıklı sorumluluk, saygı ve empati üzerine kuruludur. Eğer bir ilişkide sürekli olarak sorumluluk almaktan kaçınan bir rol modeli varsa, bu durumun üzerine gitmek, ilişkinin geleceği için önemli olabilir.
6. Duygusal manipülasyon. Duygusal manipülasyon, ilişkilerdeki zorlu engellerden biridir. Manipülatörler özellikle karşı tarafın duygusal zayıflıklarını ve kırılganlıklarını kullanarak kendi istedikleri sonuçları elde etmeye çalışırlar. Bu davranışın altında yatan motivasyonlar çeşitlidir. Güç elde etme, kontrol sağlama veya kendi güvensizliklerini örtbas etme gibi. Manipülasyonun zararları karşı tarafın özgüveninde ve ilişkideki güven duygusunda ciddi hasarlara yol açabilir. Manipülasyon çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilir. En yaygın taktiklerden biri aşırı duygusal tepkiler vererek karşı tarafı suçluluk hissetmeye itmek veya onları istenilen davranışı sergilemek için baskı altına almaktır. Bu tür davranışlar karşısında sağlam durabilmek için öncelikle manipülatif taktikleri tanıyabilmek gerekiyor. Karşılaştığınızda duygusal manipülasyonun farkında olmak ve bu tür davranışları tanımak büyük önem taşır. Kendi duygusal sınırlarınızı belirlemek ve bunlara sadık kalmak, manipülasyon karşısında sağlam bir duruş sergilemenize yardımcı olur. Ayrıca duygusal manipülasyon içeren ilişkilerde dışarıdan bir bakış açısı kazanmak ve gerektiğinde profesyonel destek almak, durumu daha objektif bir şekilde değerlendirmenize ve sağlıklı çözüm yolları bulmanıza olanak tanır. Duygusal manipülasyon, zaman içinde ilişkilerin temel yapısını sarsabilir. Manipülasyon, karşı tarafın özgüvenini zayıflatır, iletişimde açıklık ve samimiyeti engeller. Bu, karşı tarafın sürekli kendini sorgulamasına, aldığı kararlarda belirsizlik yaşamasına ve kendi duygularını ifade etmekte zorlanmasına neden olabilir. Sağlıklı bir ilişkide her iki tarafın da duyguları, düşünceleri ve ihtiyaçları karşılıklı olarak anlaşılmalı ve saygı görmelidir. Karşı tarafı manipüle etmek yerine açık ve dürüst bir iletişim kurmak, her iki tarafın da birbirini gerçekten anlamasına ve ilişkide derin bir bağ kurmasına olanak tanır. Duygusal manipülasyonun aşılması, ilişkide daha sağlıklı bir dinamik oluşturmanın ve karşılıklı saygıyla güvenin yeniden inşa edilmesinin anahtarlarından biridir. Duygusal manipülasyon, sevgimizi hak etmeyen insanların sergileyebileceği zorlayıcı davranışlardan biridir. Bu tür davranışlar, ilişkinin sağlığını ve bireylerin duygusal refahını ciddi şekilde tehlikeye atabilir. Manipülasyonun farkında olmak, sınırlarınızı belirlemek ve sağlıklı iletişim yollarını benimsemek, bu tür zorlukların üstesinden gelmekte hayati önem taşır. İlişkiler, karşılıklı saygı, anlayış ve destek üzerine kurulmalıdır. Manipülasyon yerine bu değerlerin pekiştirilmesi, her iki tarafın da birbirine olan sevgisini ve takdirini güçlendirir. Son ve en önemli başlığımız takdir etmeme ve ilişkiler üzerindeki etkileri. Takdir etmeme, basitçe, bir kişinin başka bir kişinin çabalarını, iyiliklerini veya başarılarını fark etmeme veya bu eylemleri önemsememe durumudur. Bu, ilişkilerde özellikle zararlı bir davranış biçimi olabilir çünkü karşı tarafın emeklerinin ve duygularının değerli olmadığı mesajını verir. Takdir edilmemenin yarattığı değersizlik duygusu, kişinin özgüvenini ve ilişki içindeki mutluluğunu olumsuz etkileyebilir. Neden bazı insanlar takdir etmezler? Takdir etmemenin altında yatan nedenler karmaşık ve çok yönlü olabilir. Bazen bu davranış kişinin kendi egosentrizminden kaynaklanır. Yani kişi başkalarının ihtiyaçlarını ve duygularını kendi ihtiyaçlarından ve duygularından daha az önemli görür. Diğer durumlarda duygusal anlayış eksikliği, yani başkalarının çabalarının ve duygularının değerini anlama yetisindeki eksiklikler bu davranışa yol açabilir. Ayrıca bazı insanlar kültürel, ailevi veya kişisel geçmişlerinden kaynaklanan sebeplerle başkalarını takdir etmeyi öğrenmemiş olabilirler. Takdir etmemeyle başa çıkma yolları. Farkındalık yaratmak. İlişkinizde takdir etmeme davranışının farkında olmak ve bu durumu net bir şekilde tanımlamak, problemin üstesinden gelmenin ilk adımıdır. Bu davranışı fark etmek ve içselleştirmek, karşı tarafa bu durumun ilişki üzerindeki etkisini anlatmak için gerekli temeli oluşturur.
Açık iletişim kurmak. Duygularınızı, takdir edilmeme nedeniyle hissettiklerinizi açık ve dürüst bir şekilde ifade etmek önemlidir. Partnerinize veya ilgili kişiye takdirin sizin için ne kadar önemli olduğunu ve bu davranışın sizde nasıl bir his uyandırdığını anlatın. İlişkideki beklentilerin karşılıklı olarak netleştirilmesi, daha dengeli ve tatmin edici bir ilişki dinamiği oluşturabilir. Karşılıklı takdiri teşvik etmek. İlişkide karşılıklı takdiri teşvik etmek, her iki tarafın da birbirinin çabalarını ve başarılarını fark etmesini ve değer vermesini sağlar. Bu, ilişkide daha pozitif bir atmosfer yaratır ve her iki tarafın da birbirine olan sevgisini ve takdirini artırır. Profesyonel destek almak. Takdir etmeme davranışı bazen ilişkide daha derin yatan sorunların bir belirtisi olabilir. Bu tür durumlarda bir ilişki danışmanı veya terapistten destek almak, altta yatan sorunları anlamak ve sağlıklı çözüm yolları bulmak için faydalı olabilir. Takdir, ilişkilerin sağlıklı ve mutlu bir şekilde işlemesi için hayati bir unsurdur. Takdir etmeme davranışını ele almak, ilişkideki iletişimi güçlendirir, karşılıklı saygıyı artırır ve her iki tarafın da ilişkiden aldığı tatmini iyileştirir. Bu süreçte ilişkideki dengenin yeniden kurulması ve her iki tarafın da birbirini daha derinden anlaması mümkün olabilir. Takdirin ilişkilerdeki rolü takdir, ilişkilerde güçlü bir bağın oluşmasını sağlayan temel taşlardan biridir. Bir kişinin çabalarının, başarılarının veya iyiliklerinin fark edilmesi ve takdir edilmesi, o kişinin değerli ve önemli hissetmesine neden olur. Bu, özellikle uzun süreli ilişkilerde karşılıklı saygı ve sevginin sürdürülmesi için kritik bir unsurdur. Takdirin gücü takdir göstermek, yalnızca basit bir teşekkür ederim demekten çok daha fazlasını ifade eder. Bu, karşı tarafın sizin hayatınızdaki önemini ve yaptıklarının değerini anladığınızın bir göstergesidir. Takdirin gücü, ilişkide pozitif bir döngü yaratarak, her iki tarafın da birbirine karşı daha nazik, anlayışlı ve destekleyici olmasını teşvik eder. Takdiri göstermenin yolları, takdiri ifade etmenin birçok yolu vardır ve bu, kişilerin tercihlerine göre değişiklik gösterebilir. Bazı insanlar sözlü ifadelerle takdirlerini en iyi şekilde ifade ederken, diğerleri küçük jestler veya hediyeleştirme yoluyla sevgi ve takdirlerini göstermeyi tercih edebilir. Önemli olan, takdirin samimi ve düşünceli bir şekilde ifade edilmesidir. Sözlü ifadeler, partnerinize veya arkadaşınıza yaptıklarının farkında olduğunuzu ve bunu takdir ettiğinizi açıkça söylemek. Kişiselleştirilmiş jestler, karşı tarafın hoşlandığı küçük şeyleri yapmak veya onlara özel anlamları olan hediyeler vermek. Zaman ayırmak, birlikte kaliteli zaman geçirmek, birlikte yeni anılar oluşturmak, karşı tarafın sizin için önemli olduğunu gösterir. Destek olmak, karşı tarafın hedeflerini ve hayallerini desteklemek, onların başarılarına ortak olmak. Takdir etmeme davranışı, İlişkilerde karşılaşılabilecek zorluklardan biridir, ancak bu durumla başa çıkmak ve ilişkiyi daha sağlıklı bir zemine taşımak mümkündür. Takdir, karşılıklı sevgi ve saygının ifadesi olarak ilişkileri derinleştirir ve güçlendirir. İlişkinizde takdirin gücünden yararlanarak hem sizin hem de partnerinizin daha mutlu ve tatmin olmasını sağlayabilirsiniz. Bu süreç, İlişkinizi daha anlamlı ve zengin bir hale getirecek, her iki tarafında birbirine olan bağlılığını ve takdirini artıracaktır. Sevgimizi hak etmeyen insanların ortak özelliklerini ele aldığımız bu detaylı incelemede ilişkilerimizde karşılaşabileceğimiz zorlayıcı davranışları ve bu davranışlarla nasıl başa çıkabileceğimizi gördük. İşte öne çıkan başlıkların özeti: empati yoksunluğu, başkalarının duygularını ve düşüncelerini anlamada zorluk çekme durumu. İlişkilerde derin bir anlayış ve bağ kurmanın önündeki en büyük engellerden biridir. Sürekli eleştiri. Yapıcı olmayan sürekli ve aşırı eleştiriler karşı tarafı değersiz ve yetersiz hissettirebilir. Sağlıklı eleştirinin yapıcı ve destekleyici olması gerekir.
Saygı eksikliği, ilişkideki temel taşlardan biri olan saygının yokluğu, sınırların ihlal edilmesine ve kişisel özgürlüklerin kısıtlanmasına yol açabilir. Kendini kurban olarak gösterme, sorunların veya olumsuzlukların sürekli dış faktörlere atfedilmesi, ilişkide dengesizlik yaratır ve karşılıklı sorumluluk almayı engeller. Sorumluluk almaktan kaçınma. Kendi hatalarını ve eksikliklerini kabul etmeyen kişiler, ilişkide sağlıklı bir dinamik oluşturulmasını zorlaştırır. Duygusal manipülasyon, karşı tarafı kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek için duygusal zayıflıkları ve korkuları kullanma. İlişkide güveni ve samimiyeti zedeler. Takdir etmeme, başkalarının çabalarını ve başarılarını fark etmeme veya önemsememe. Karşılıklı takdir, ilişkilerin sağlıklı ve mutlu bir şekilde sürdürülmesi için temel bir unsurdur. Bu özellikler ve davranışlar, ilişkilerde karşılaşılabilecek zorluklara ışık tutar ve bu zorluklarla nasıl başa çıkabileceğimize dair önemli bilgiler sunar. İlişkilerimizde karşılaştığımız her türlü zorlukla başa çıkabilmek için açık iletişim, empati, karşılıklı saygı ve takdir gibi temel değerlere odaklanmak önemlidir. Bu değerler hem bireysel refahımızı hem de ilişkilerimizin sağlığını korumak ve geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Sevgimizi hak etmeyen insanların ortak özelliklerini ve bu zorlu davranışlarla nasıl başa çıkabileceğimizi derinlemesine inceledik. Umarım bu konuşma size ilişkilerinizde karşılaşabileceğiniz bazı zorluklar hakkında farkındalık kazandırmış ve bu zorluklarla nasıl başa çıkabileceğinize dair değerli içgörüler sunmuştur. Şimdi sizden hayatınızda bu tür davranışlarla karşılaştığınız durumları, nasıl üstesinden geldiğinizi veya bu deneyimlerin sizi nasıl etkilediğini paylaşmanızı istiyorum. İletişim kanallarımız üzerinden bize ulaşabilir, kendi hikayelerinizi ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, paylaşmak hem kendimizi daha iyi anlamamıza hem de başkalarına yardımcı olmamıza olanak tanır. Eğer videoyu faydalı bulduysanız, lütfen kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin desteğiniz daha fazla içerik üretmemiz ve bu tür önemli konuları daha geniş bir kitleyle paylaşmamız için bize ilham veriyor. Bir sonraki bölümde ilişkilerimizde karşılaşabileceğimiz başka önemli konuları ele almaya devam edeceğiz. Sağlıklı ve mutlu ilişkiler kurmanın yollarını keşfetmeye, birlikte öğrenmeye ve birbirimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu bölümde birlikte olduğunuz için teşekkür eder, hayatınızda sağlıklı, mutlu ve anlamlı ilişkiler dilerim. Hoşça kalın. Dünyadaki tüm kadınların erkeklerde istediği stoik özellikler neler mi? Evet, doğru duydunuz. Bu bölümde stoacılığın modern dünyada nasıl bir yer edindiğini, kadınların neden bu özellikleri erkeklerde aradığını ve bu özelliklerin ilişkiler üzerindeki etkilerini ele alacağız. Peki, bu stoik özellikler gerçekten ilişkilerimizi nasıl şekillendiriyor? Kadınlar ve erkekler arasında bu özelliklerin önemi ve etkisi nedir? Tüm bu soruların cevaplarını bulmak için bu yolculukta bize katılın. Ve arkadaşlar, bir duyuru yapmak istiyorum. Kitlemizin %8'i bizi Almanya'dan izliyor. Biz de Almanya'ya özel Almanca kanalımızı açtığımızı sizlere gururla duyurmak isteriz. Aşağıya yorumlarda sabitlediğim linkten kanala ulaşabilirsiniz. Şimdi derin bir nefes alın ve bu keşif yolculuğumuza devam edelim. 1. Duygusal dayanıklılık. Bir kişinin yaşamın zorluklarıyla başa çıkma kapasitesini ve zor zamanlarda sakin, mantıklı ve pozitif kalmaya devam etme yeteneğini ifade eder. Bu, ilişkilerde özellikle değerli bir özelliktir çünkü her türlü stresli durumda sağlam bir temel sağlar ve ilişkinin daha derin bir anlayış ve bağlılıkla gelişmesine olanak tanır. Bu özellik, bireyin kendi duygularını tanıma, anlama ve ifade etme becerisine dayanır. Duygusal dayanıklı kişiler duygusal tepkilerini kontrol altında tutabilir, bu da onların stres veya zorluk karşısında daha yapıcı ve mantıklı kararlar almasını sağlar. Bu, ilişki içindeki diğer kişiye zor zamanlarda bile güvenebilecekleri bir ortak olma hissi verir. Aynı zamanda, duygusal dayanıklılık,
zorluklarla yüzleşirken sabırlı olmayı ve engelleri aşmanın yollarını aramayı gerektirir. Bu yaklaşım, ilişkilerde karşılaşılan sorunların üstesinden gelinmesine yardımcı olur ve çiftlerin birlikte daha güçlü hale gelmesine olanak tanır. Duygusal dayanıklılığa sahip bireyler, karşılaştıkları zorluklardan ders çıkarabilir ve bu deneyimleri ilişkilerini güçlendirmek için kullanabilirler. Duygusal dayanıklılık ayrıca bireyin yaşadığı zorluklar karşısında esnek olmasını da sağlar. Esneklik, beklenmedik değişikliklere ve zorluklara uyum sağlama yeteneğidir ve duygusal dayanıklılığın önemli bir parçasıdır. Duygusal olarak dayanıklı kişiler, değişen koşullara hızlı bir şekilde uyum sağlayabilir ve olumsuz durumları olumlu fırsatlara çevirebilirler. Son olarak, duygusal dayanıklılık, ilişkilerde derin bir empati ve anlayış oluşturur. Kendi duygularını yönetebilen ve başkalarının duygusal durumlarını anlayabilen bireyler, ilişkilerde daha sağlıklı ve anlamlı bağlantılar kurabilirler. Bu, çiftler arasında karşılıklı saygı ve sevginin pekişmesine ve ilişkinin uzun vadede sağlıklı ve mutlu bir şekilde sürdürülmesine katkıda bulunur. Böylece duygusal dayanıklılık sadece bireysel bir başarı değil, aynı zamanda ilişkilerde sağlıklı ve mutlu bir ortam yaratmanın temel taşlarından biri olarak görülebilir. 2. Özdenetim. İkinci önemli stoik özellik olarak özdenetim incelenebilir. Özdenetim, bireyin dürtülerini, arzularını ve duygusal tepkilerini bilinçli olarak yönetme yeteneğidir. Bu erkeklerde kadınlar tarafından aranan bir özelliktir çünkü ilişkide kararlılık, güven ve saygıyı destekler. Özdenetim, ilişkilerde çeşitli şekillerde kendini gösterir. Öncelikle bireyin kendi duygusal tepkilerini kontrol altında tutabilmesi, karşılaşılan sorunlar karşısında sakin ve mantıklı bir şekilde hareket edebilmesi anlamına gelir. Bu özellikle tartışma veya anlaşmazlık durumlarında önemlidir. Özdenetim sahibi bir kişi, anlık duygusal tepkilerle hareket etmek yerine, durumu objektif bir şekilde değerlendirip yapıcı bir çözüm yolu arar. Bu, ilişkide sağlıklı bir iletişim ortamının sürdürülmesine katkıda bulunur. Ayrıca özdenetim, kişinin kendi arzularını ve ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde yönetebilmesiyle de ilişkilidir. Bu, bireyin anlık hazları peşinde koşmak yerine uzun vadeli hedefler ve ilişkinin genel iyiliği için sabırlı olabileceğini gösterir. Örneğin, finansal sorumluluklar konusunda özdenetim gösteren bir erkek, ailesinin veya ilişkisinin geleceği için daha sağlam bir temel atabilir. Özdenetim, aynı zamanda ilişki içinde sadakat ve bağlılık gibi değerlerle de yakından ilişkilidir. Kendi duygusal ve fiziksel dürtülerini yönetebilen bir kişi, ilişkideki taahhütlerine daha sadık kalır ve bu, karşılıklı güvenin pekişmesine yardımcı olur. Son olarak, özdenetim sahibi bir kişi, bireysel hedeflerine ulaşmada da daha başarılı olma eğilimindedir. Kendi davranışlarını ve alışkanlıklarını yönetebilme becerisi, kişisel ve mesleki gelişim için kritik öneme sahiptir. Bu, bireyin kendi potansiyelini maksimize etmesine ve dolayısıyla ilişkiye de olumlu katkılarda bulunmasına olanak tanır. Özetle, özdenetim stoacılığın önemli bir parçası olarak erkeklerde kadınların aradığı temel bir özelliktir. İlişkide güven, kararlılık ve sağlıklı iletişim gibi unsurları destekleyerek daha mutlu ve tatmin edici bir birlikteliğin temellerini atar. 3. Empati ve anlayış. Empati ve anlayış, ilişkilerde önemli bir yere sahip olan, birbirleriyle yakından ilişkili iki stoik özelliktir. Empati, bir kişinin başka birinin duygularını, düşüncelerini ve yaşadıkları deneyimleri içselleştirme ve bunları kendi duygularıymış gibi hissedebilme yeteneğidir. Anlayış ise, empati yoluyla elde edilen bu içgörülerin, karşılıklı saygı ve destek çerçevesinde ilişkiye yansıtılmasıdır. Bu özellikler, özellikle erkeklerde, ilişkilerde derin bir bağ ve sağlam bir iletişim kurulmasına olanak tanır. Empati, duygusal rezonansın gücü. Empati, kişinin başkasının yerine kendini koyabilmesi, onun ne hissettiğini anlayabilmesi ve bu duygulara duyarlı olabilmesi anlamına gelir. Duygusal rezonans, bu sürecin bir parçasıdır ve bir nevi duygusal yankılanma olarak düşünülebilir.
Yani bir kişinin başkasının duygularını o kadar yakından hissetmesi ki, sanki bu duyguları kendisi yaşıyormuş gibi bir deneyim yaşar. Bu yetenek, ilişkilerde karşılıklı anlayışın ve derin bağların kurulmasında kritik bir rol oynar. Empatinin gücü, kişiye partnerinin duygusal ihtiyaçlarını daha iyi anlama ve bu ihtiyaçlara uygun şekilde yanıt verme olanağı sağlar. Örneğin, partneri zor bir gün geçirdiğinde empati sahibi bir erkek sadece söylenenlerle değil, aynı zamanda ifade edilmeyen duygusal sinyallerle de iletişim kurabilir. Bu ilişkide güven ve yakınlığın artmasına yardımcı olur. Anlayış, empatiye dayalı eylem. Empati, bir başkasının duygusal durumunu anlama yeteneği olduğuna göre, anlayış bu empatik farkındalığı uygun ve destekleyici eylemlere dönüştürme pratiğidir. Anlayış sahibi bir erkek, partnerinin duygusal ihtiyaçlarını sadece anlamakla kalmaz. Aynı zamanda bu ihtiyaçlara duyarlı ve düşünceli bir şekilde yanıt verir. Bu, ilişkideki sorunların çözümünde yapıcı bir rol oynar ve partnerler arasında güçlü bir destek sistemi oluşturur. Anlayış, ilişkideki zorlukların üstesinden gelmede de önemli bir faktördür. Karşılaşılan zorluklar ve anlaşmazlıklar karşısında empatik bir bakış açısı ve anlayışla hareket etmek, çözüm odaklı ve birleştirici bir yaklaşımı teşvik eder. Bu, ilişkideki bağları güçlendirir ve çiftlerin birbirlerine daha derin bir bağlılık geliştirmelerine olanak tanır. Sonuç olarak empati ve anlayış erkeklerde aranan stoik özellikler arasında yer alır ve ilişkilerin sağlıklı, mutlu ve tatmin edici bir şekilde sürdürülmesinde temel taşlardan biridir. Bu özellikler derin bir duygusal bağın ve karşılıklı destek sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunur. Böylece ilişki karşılaşılan her türlü zorluk karşısında dayanıklı hale gelir. 4. Pragmatizm ve problem çözme yeteneği. 4. önemli stoik özellik olarak pragmatizm ve problem çözme becerisi ele alınabilir. Bu, erkeklerde kadınlar tarafından aranan bir özelliktir çünkü ilişkilerde karşılaşılan sorunların mantıklı ve etkili bir şekilde çözülmesine yardımcı olur. Pragmatizm, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler üretme eğilimidir. Problem çözme becerisi ise bu çözümleri uygulama kapasitesidir. Bu iki özellik bir araya geldiğinde ilişki içerisinde karşılaşılan zorluklarla başa çıkma ve bunları aşma konusunda güçlü bir temel oluştururlar. Pragmatizm, ilişkilerde karşılaşılan sorunlara objektif bir bakış açısı getirir. Bu, duygusal tepkilerin olayların gerçek doğasını bulanıklaştırmasına izin vermeden, durumu olduğu gibi değerlendirme yeteneğini ifade eder. Pragmatik bir erkek, sorunları abartmadan veya küçümsemeden, onları gerçekçi bir şekilde ele alır ve çözüm yolları arar. Bu yaklaşım, ilişkideki diğer tarafında mantıklı ve yapıcı bir şekilde katkıda bulunmasını teşvik eder. Böylece her iki taraf da çözüm sürecine aktif olarak katılır. Problem çözme becerisi ise karşılaşılan sorunlara yaratıcı ve etkili çözümler bulma yeteneğidir. Bu, bir erkeğin karşılaşılan zorlukları analiz etme, çeşitli çözüm yollarını değerlendirme ve en uygun çözümü seçme kapasitesini içerir. Problem çözme sürecinde iletişim ve işbirliği önemli rol oynar. Çünkü etkili bir çözüm genellikle her iki tarafın da ihtiyaçlarını ve beklentilerini dikkate almayı gerektirir. Problem çözme becerisi sahibi bir erkek, ilişkideki zorlukları fırsata dönüştürebilir ve bu süreçten çift olarak daha güçlü çıkılmasını sağlar. Pragmatizm ve problem çözme becerisi, ilişkilerde sürdürülebilirliği ve gelişimi destekler. Bu özellikler sayesinde çiftler karşılaştıkları zorlukları aşabilir, ilişkilerini sağlam temeller üzerine inşa edebilir ve birlikte büyüyebilirler. Bu, özellikle uzun vadeli ilişkilerde karşılaşılan sorunların üstesinden gelmek ve ilişkiyi sürekli olarak iyileştirmek için önemlidir. Sonuç olarak, pragmatizm ve problem çözme becerisi, stoacılığın sağladığı önemli yönlerden ikisidir ve erkeklerde aranan kritik özellikler arasında yer alır. Bu özellikler, ilişkilerde sağlıklı bir dinamik oluşturulmasına, karşılıklı saygı ve anlayışın pekiştirilmesine ve karşılaşılan her türlü zorluğun üstesinden gelinmesine katkıda bulunur.
Bu özellikler ilişkilerde sağlıklı bir dinamik oluşturulmasına, karşılıklı saygı ve anlayışın pekiştirilmesine ve karşılaşılan her türlü zorluğun üstesinden gelinmesine katkıda bulunur. 5. Adalet duygusu. Adalet duygusu, bireyin içinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve etik normlarını içselleştirmiş olmasını ve bu değerlere göre hareket etme eğilimini ifade eder. İlişkilerde adalet duygusu, kararlar alınırken her iki tarafın da ihtiyaçlarının ve haklarının dikkate alınmasını, paylaşılan sorumlulukların adil bir şekilde dağıtılmasını gerektirir. Bu, çiftler arasında derin bir saygı ve güven ilişkisi kurulmasına yardımcı olur. Adalet duygusu sahibi bir erkek, partnerinin görüşlerine, ihtiyaçlarına ve duygularına değer verir ve bunları kendi kararlarına yansıtır. Bu, İlişkide karşılıklı anlayış ve empatinin gelişmesine katkıda bulunur. Örneğin, bir anlaşmazlık durumunda adil bir yaklaşım sergileyen bir birey, kendi pozisyonunu savunurken aynı zamanda partnerinin bakış açısını da anlamaya çalışır ve her iki taraf için de kabul edilebilir bir çözüm bulmaya odaklanır. Adalet duygusu, ilişki içindeki sorunların çözümünde de kilit bir role sahiptir. Adil olmayı hedefleyen bir yaklaşım, sorunların kök nedenlerine odaklanmayı ve yüzeysel çözümlerden kaçınmayı gerektirir. Bu, ilişkide sağlıklı ve sürdürülebilir çözümlerin bulunmasına olanak tanır. Ayrıca, adalet duygusu, bireyin kendi hatalarını kabul edebilme ve gerektiğinde özür dileme cesaretini de içerir. Bu, ilişkide karşılıklı saygının ve bağlılığın pekiştirilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda adalet duygusu, ilişkideki güç dinamiklerinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunur. Güç ve kontrolün adil bir şekilde paylaşılması, her iki partnerin de ilişkide eşit olduğu ve birbirlerinin özerkliğine saygı duyulduğu anlamına gelir. Bu, baskın veya manipülatif davranışların önlenmesine ve ilişkide daha sağlıklı bir etkileşim modelinin teşvik edilmesine yardımcı olur. Sonuç olarak adalet duygusu ilişkilerde sağlam bir etik temel oluşturur. Bu özellik erkeklerde kadınlar tarafından aranan temel nitelikler arasında yer alır çünkü adil bir yaklaşım ilişkide güven, saygı ve sevginin gelişimine katkıda bulunur ve çiftler arasında daha derin ve anlamlı bir bağın kurulmasına olanak tanır. Adalet duygusu ilişkinin sadece mevcut durumunu değil, gelecekteki potansiyelini de güçlendirir ve her iki taraf için de tatmin edici ve sürdürülebilir bir ilişki dinamiği yaratır. 6. Kararlılık ve uzun vadeli düşünme. En son ve en önemli olan, ilişkilerin sağlam temeller üzerine kurulmasında hayati rol oynayan iki kritik özelliktir. Bu özellikler, erkeklerde özellikle aranır çünkü ilişkinin gelişimi ve sürdürülebilirliği için gereken vizyon ve sabrı temsil ederler. İşte bu iki özelliğin daha derinlemesine bir incelemesi. Kararlılık, ilişkideki sabit kuvvet. Kararlılık, bir erkeğin hedeflerine ve değerlerine olan bağlılığını, zorluklar ve engeller karşısında bile sürdürebilme kapasitesini ifade eder. Bu, ilişkide bir istikrar unsuru olarak işlev görür. Kararlı bir partner, ilişkinin sağlığı ve geleceği için önemli olan zor kararları alabilir ve bu kararların arkasında durabilir. Bu özellik, özellikle ilişkinin zorlu dönemlerinde partnerler arasında bir güven duygusu yaratır. Kararlılık gösteren bir erkek, ilişkiyi olumsuz etkileyebilecek dış faktörlere karşı dirençli bir duruş sergileyebilir ve partnerine her koşulda yanında olacağının güvenini verebilir. Uzun vadeli düşünme, geleceğe yönelik bir bakış. Uzun vadeli düşünme yeteneği, bir erkeğin ilişkideki kararlarını ve eylemlerini anlık tatminler yerine gelecekteki sonuçlar üzerinden değerlendirebilmesidir. Bu özellik, İlişkinin uzun vadeli hedeflerine ulaşılmasında önemli bir faktördür. Uzun vadeli düşünen bir erkek, ortak bir yaşam, aile planlama veya finansal hedefler gibi konularda bilinçli kararlar alabilir. Bu, ilişkinin derinlemesine bir planlama ve hedef belirleme sürecine girilmesini sağlar. Böylece her iki tarafta ilişkiden ne beklediklerini ve geleceğe nasıl yön vereceklerini net bir şekilde anlayabilir.
Kararlılık ve uzun vadeli düşünmenin birleşimi. Kararlılık ve uzun vadeli düşünme bir araya geldiğinde ilişkide sürdürülebilir bir gelişim ve ilerleme sağlanır. Kararlılık, ilişkinin zor zamanlarda bile ayakta kalmasını sağlarken, uzun vadeli düşünme, ilişkinin nasıl gelişeceği ve ilerleyeceği konusunda bir yol haritası sunar. Bu iki özellik, ilişkideki her iki tarafın da ihtiyaçlarının ve beklentilerinin zaman içinde nasıl değişebileceğini göz önünde bulundurur ve bu değişimlere uyum sağlayacak stratejiler geliştirilmesine yardımcı olur. Kararlı ve uzun vadeli düşünen bir erkek, ilişkide güven, saygı ve ortak hedeflere ulaşma konusunda güçlü bir temel oluşturur. Bu ilişkinin sadece mevcut durumunu değil, aynı zamanda gelecekteki potansiyelini de güçlendirir ve her iki taraf için de tatmin edici ve anlamlı bir birlikteliğin kapılarını aralar. Sonuç olarak, kararlılık ve uzun vadeli düşünme, erkeklerde aranan ve ilişkilerin sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlayan temel stoik özelliklerdendir. Bu özellikler, ilişkinin geleceğine yönelik güven ve optimizmi artırır ve çiftlerin birlikte büyüyüp gelişmelerine olanak tanır. İlişkide bu iki özellikle donatılmış bir erkek, karşılaşılan zorluklara karşı direnç gösterirken aynı zamanda ilişkinin büyük resmini görebilme ve geleceğe yönelik adımlar atma yeteneğine sahiptir. Bu, ilişkiyi sadece bugün için değil, yarınlar için de inşa etmeye yardımcı olur. Kararlılıkla ilişkide güven inşa etmek. Kararlılık, ilişkideki güvenin temel taşlarından birini oluşturur. Bir erkeğin hedeflerine olan bağlılığı ve zor zamanlarda bile bu hedeflere ulaşma konusundaki kararlılığı, partnerine karşı olan taahhüdünün bir göstergesidir. Bu, özellikle ilişkinin kritik dönemeçlerinde partnerine karşı derin bir güven duygusu yaratır. Kararlı bir partner, ilişkiyi olumsuz yönde etkileyebilecek dış etkenlere karşı bir kalkan görevi görür ve ilişkinin istikrarını korumaya yardımcı olur. Uzun vadeli düşünme ile ilişkideki yatırımı artırmak. Uzun vadeli düşünme yeteneği, ilişkide bir yatırım hissi yaratır. Bir erkeğin geleceğe yönelik planlar yapma ve bu planlar doğrultusunda hareket etme kapasitesi, ilişkiye olan bağlılığının bir işaretidir. Bu, ilişkinin sadece günlük etkileşimlerden ibaret olmadığını, daha büyük bir resmin parçası olduğunu gösterir. Uzun vadeli düşünme, İlişkinin sağlıklı bir şekilde büyümesi için gerekli olan ortak hedeflerin ve hayallerin belirlenmesine ve bu hedeflere ulaşmak için birlikte çalışılmasına olanak tanır. Kararlılık ve uzun vadeli düşünmenin uyumlu dansı. Kararlılık ve uzun vadeli düşünme, ilişkide bir uyum içinde dans eder. Kararlılık, ilişkinin temelini oluştururken, uzun vadeli düşünme, bu temel üzerine inşa edilecek geleceği şekillendirir. Bir erkeğin bu iki özelliği sergilemesi, ilişkide derin bir anlayış ve uyumun gelişmesine yardımcı olur. Çiftler, karşılaştıkları zorlukları birlikte aşabilir ve her iki tarafın da ihtiyaçlarını ve hedeflerini dikkate alan sağlıklı bir ilişki dinamiği geliştirebilirler. Sonuç olarak kararlılık ve uzun vadeli düşünme, ilişkilerin sağlam ve sürdürülebilir bir temel üzerine inşa edilmesini sağlayan erkeklerde aranan önemli özelliklerdir. Bu özellikler ilişkiye derin bir katkı sağlar ve çiftlerin birlikte sağlıklı, mutlu ve tatmin edici bir gelecek kurmalarına olanak tanır. Ve böylece stoacılığın derinliklerine daldığımız ve erkeklerde aranan bu temel özellikleri, duygusal dayanıklılık, özdenetim, empati ve anlayış, pragmatizm ve problem çözme becerisi, bağımsızlık ve kendi kendine yeterlilik, adalet duygusu, kararlılık ve uzun vadeli düşünme, detaylıca incelediğimiz bu yolculuğumuzun sonuna geldik. Umarım bu bölüm ilişkilerde aradığımız değerler ve birbirimize nasıl daha iyi partner olabileceğimiz hakkında düşünmenize yardımcı olmuştur. Bu özelliklerin her biri sadece stoacı bir bakış açısıyla değil, aynı zamanda sağlıklı ve mutlu ilişkiler kurmanın temeli olarak da önem taşıyor. Karşılıklı saygı, anlayış ve destek, ilişkilerimizi güçlendiren ve bizi birbirimize daha da yakınlaştıran değerlerdir. Eğer bu bölümü faydalı buldunuz ve daha fazlasını keşfetmek istiyorsanız, lütfen kanalımıza abone olun ve bildirim zilini tıklayın.
Böylece bir sonraki bölümümüzde sizlerle yine birlikte olabiliriz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hangi konuları işlememizi istersiniz? Düşüncelerinizi paylaşın. Sağlık, sevgi ve anlayışla dolu günler dilerim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayatınızda hiç reddedildiniz mi? Ve o an dünya başınıza yıkılmış gibi hissettiniz mi? İşte bugün bu zorlu deneyimleri nasıl kendi lehimize çevirebileceğimizi, bu süreçten nasıl daha güçlü çıkabileceğimizi keşfedeceğiz. Bu yolculuğa çıkmadan önce bugünkü konumuzu beğendiyseniz lütfen bizi takip etmeyi ve bu bölümü beğenmeyi unutmayın. Daha fazla insanın bu değerli bilgilere ulaşması için sizin desteğiniz çok önemli. Şimdi reddedilmeyle başa çıkmanın sırlarını birlikte keşfedelim. Hazırsanız başlayalım. Birinci ders, reddedilmenin anlamını yeniden tanımlamak. Reddedilme genellikle kişisel bir yenilgi gibi hissettirse de, Stoacı felsefe bize bunun aslında öğrenme ve büyüme için bir fırsat olduğunu öğretir. Hayatta karşılaştığımız zorluklar karakterimizi şekillendirir ve bizi daha güçlü kılar. Reddedilme anını kişisel bir kusur olarak görmek yerine bunu bir iç gözlem ve öğrenme şansı olarak değerlendirmek önemlidir. Reddedilme karşısında olumlu bir tutum geliştirmek, öncelikle olayın kişiselleştirilmesinden kaçınmayı gerektirir. Bir iş görüşmesinden olumsuz yanıt almak ya da bir ilişki teklifinin reddedilmesi, sizin değerinizi ya da yeteneklerinizi yansıtmaz. Bu durumlar belki de sadece o anki koşulların, beklentilerin veya ihtiyaçların bir yansımasıdır. Bu bakış açısını benimsemek, reddedilme sonrası toparlanmayı ve ileriye adım atmayı kolaylaştırır. Kendimize bu deneyimden ne öğrendiğimizi ve gelecekte benzer durumlarla daha etkili nasıl başa çıkabileceğimizi sormalıyız. Örneğin bir iş görüşmesinden olumsuz dönüş aldıysanız, bu tecrübeyi mülakat becerilerinizi geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Veya bir ilişkide reddedilme yaşadıysanız, bu kendi değerlerinizi ve bir partnerden ne beklediğinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Son olarak, Stoacı felsefe bize kontrol edebileceğimiz ve edemeyeceğimiz şeyler arasındaki farkı anlamamızı öğretir. Reddedilme üzerine düşünürken bu deneyimin üzerimizdeki etkisini kontrol edebileceğimizi hatırlamak önemlidir. Duruma nasıl tepki verdiğimiz, nasıl ilerlediğimiz ve bu deneyimden nasıl öğrendiğimiz tamamen bizim elimizdedir. Bu gücü kabul ederek her türlü reddedilme deneyimini kişisel büyüme ve gelişim için bir araç olarak kullanabiliriz. İkinci ders, duygusal direnç. Reddedilmeyle başa çıkma konusunda ikinci önemli dersimiz, duygusal direnç üzerine odaklanır. Duygusal direnç, hayatın zorluklarına karşı gösterdiğimiz direncin ve bu zorluklardan güçlenerek çıkmamızın bir göstergesidir. Reddedilme karşısında duygusal direnci nasıl geliştirebileceğimize dair stratejiler şunlardır. Duygularınızı tanıyın ve kabul edin. Reddedilme yaşadığınızda hissettiğiniz duyguları tanımak ve kabullenmek duygusal direnç geliştirmenin ilk adımıdır. Üzüntü, hayal kırıklığı veya öfke gibi duygular tamamen normaldir. Bu duyguları bastırmak yerine onları kabul edin ve ifade edin. Duygularınızı sağlıklı bir şekilde ifade etmek, işlenmelerine ve zamanla hafiflemelerine yardımcı olur. Olayları kişisel algılamayın. Reddedilme genellikle kişisel algılanır. Ancak çoğu zaman bu durum bizim kontrolümüz dışındaki faktörlere bağlıdır. Örneğin bir iş başvurusu reddedildiğinde bu genellikle sizin yetersiz olduğunuz anlamına gelmez. Belki de şirketin belirli bir beklentisi veya ihtiyacı vardır. Durumu kişisel algılamamak, duygusal yükünüzü hafifletir ve duruma daha objektif bir bakış açısıyla yaklaşmanızı sağlar. Esnek olun. Duygusal direnç, değişken durumlara uyum sağlama ve onlardan güç alabilme yeteneğidir. Reddedilmeyle karşılaştığınızda planlarınızı ve hedeflerinizi esnek bir şekilde yeniden değerlendirin. Belki de bu reddedilme daha uygun bir fırsatın kapısını aralayacaktır. Esnek olmak, hayatın akışına karşı direnmek yerine onunla birlikte hareket etmeyi öğrenmek demektir.
Destek sistemlerinizi kullanın. Duygusal direncinizi artırmanın bir yolu da sevdiklerinizden ve güvendiğiniz kişilerden destek almak. Arkadaşlarınız, aileniz veya meslektaşlarınız zor zamanlarınızda size moral verebilir ve farklı perspektifler sunabilir. Sosyal destek, zorluklar karşısında yalnız olmadığınızı hissetmenizi sağlar ve direncinizi artırır. Öz bakımı önceliklendirin. Duygusal direnci artırmanın anahtarlarından biri kendi ihtiyaçlarınıza özen göstermektir. Yeterli uyku, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve hobi gibi aktiviteler, duygusal sağlığınızı korumanıza ve stresle başa çıkmanıza yardımcı olur. Kendinize iyi bakmak, zorluklarla başa çıkma kapasitenizi artırır. Reddedilme karşısında duygusal direncinizi geliştirmek sadece bu spesifik durumla başa çıkmakla kalmaz. Aynı zamanda hayatın diğer zorluklarına karşı da sizi donanımlı hale getirir. Bu süreç, kişisel büyüme ve gelişimin devam eden bir yolculuğudur. 3. ders, geri bildirimi öğrenme aracı olarak kullanmak. 3. dersimiz, geri bildirimi değerli bir öğrenme aracı olarak kullanma üzerine odaklanır. Reddedilme genellikle olumsuz bir geri bildirim olarak algılanır. Ancak doğru yaklaşımla bu tür deneyimler kişisel ve profesyonel gelişim için benzersiz fırsatlar sunabilir. Reddedilme yaşadığınızda bu durumun nedenlerini anlamaya çalışın. İster bir iş başvurusunda, ister bir ilişkide olsun, geri bildirimi açık fikirlilikle dinleyin ve kendinizi geliştirmek için kullanın. Bu süreçte eleştirileri kişisel olarak almak yerine onları gelecekte daha iyi olmak için bir basamak olarak görün. Geri bildirim isteyin. Reddedildiğinizde nedenlerini öğrenmek için nazikçe geri bildirim isteyin. Bu, durumu daha iyi anlamanıza ve gelecekte aynı hataları yapmaktan kaçınmanıza yardımcı olur. Geri bildirim, özellikle spesifik ve yapıcı olduğunda değerli bir öğrenme kaynağıdır. Geri bildirimi objektif olarak değerlendirin. Aldığınız geri bildirimi objektif bir şekilde değerlendirin. Bu bazen duygusal olarak zorlayıcı olabilir ancak kişisel gelişim için kritik bir adımdır. Geri bildirimdeki önerilere ve eleştirilere açık olmak sizi daha güçlü ve yetenekli hale getirir. Eylem planı oluşturun. Geri bildirimden öğrendiklerinizi uygulamaya koyun. Örneğin bir iş görüşmesinde eksik olduğunuz belirli becerileri geliştirmek için kurslara katılabilir veya daha fazla pratik yapabilirsiniz. İlişkilerde ise geri bildirim ilişkisel becerileriniz üzerinde çalışmanız gerektiğini gösterebilir. Gelişiminizi takip edin. Geri bildirime dayanarak belirlediğiniz hedeflere ulaşmak için adımlar atın ve ilerlemenizi düzenli olarak değerlendirin. Kendinizi geliştirdiğiniz alanlarda somut ilerleme kaydettiğinizi görmek, motivasyonunuzu artırır ve reddedilmeyle başa çıkma yeteneğinizi güçlendirir. Geri bildirimi öğrenme aracı olarak kullanmak, reddedilme karşısında direncinizi artırır ve sizi hem kişisel hem de profesyonel olarak daha donanımlı hale getirir. Bu yaklaşım, hayatın zorlukları karşısında daha esnek ve uyumlu olmanızı sağlar. 4. ders, kendi kendine yeterlilik hissini güçlendirmek. 4. dersimiz, kendi kendine yeterlilik hissini, yani kişisel etkinlik inancını güçlendirme üzerine odaklanır. Reddedilmeyle karşılaştığımızda bu durum bizi hem duygusal hem de psikolojik olarak etkileyebilir. Ancak kendi içimizdeki gücü ve yetenekleri tanıyarak ve güçlendirerek her türlü reddedilme ve zorluğun üstesinden gelebiliriz. Küçük başarıları kutlayın. Kendi kendine yeterlilik duygusunu geliştirmek için küçük başarılarınızı kutlamak önemlidir. Bu özellikle reddedildikten sonra önem kazanır. Herhangi bir gelişme veya başarının farkında olmak ve bunu kutlamak, kendinize olan inancınızı artırır ve motivasyonunuzu yükseltir. Olumlu kendini konuşma pratiği yapın. Kendinize yönelik olumlu ve destekleyici bir iç diyalog geliştirin. Reddedilme anlarında kendinizi suçlamak veya aşağılamak yerine durumu objektif bir şekilde değerlendirin ve kendinize destek olacak şekilde konuşun. Kendinize olan güveninizi artıran ifadeler kullanın. Yeteneklerinizi geliştirin. Kendi kendine yeterlilik, yeteneklerinizi ve becerilerinizi sürekli geliştirmekle doğrudan ilişkilidir.
Reddedilme sonrasında hangi alanlarda gelişebileceğinizi değerlendirin ve bu yönde adımlar atın. Bu, profesyonel bir beceri setini genişletmekten kişisel hobi ve ilgilerinizi keşfetmeye kadar değişebilir. Zorlukları aşma deneyimlerinizi hatırlayın. Geçmişte zorlukların üstesinden geldiğiniz zamanları hatırlamak, şimdiki ve gelecekteki zorluklarla başa çıkma konusunda size ilham verebilir. Kendi kendine yeterlilik hissinizi artırmak için geçmişteki başarılarınızı ve aşılması zor görünen durumları nasıl yönettiğinizi düşünün. Hedefler belirleyin ve bunlara ulaşmak için çalışın. Net hedefler belirleyin ve bunlara ulaşmak için somut adımlar atın. Hedeflerinize ulaşma süreci kendi kendine yeterlilik duygunuzu güçlendirir. Bu hedefler kariyerinizle, kişisel gelişiminizle veya ilişkilerinizle ilgili olabilir. Önemli olan bu hedeflere doğru ilerlerken kendinize olan inancınızı ve yeteneklerinizi geliştirmektir. Kendi kendine yeterlilik hissini güçlendirmek, reddedilme ve hayatın diğer zorlukları karşısında direncinizi artırır. Bu sadece mevcut durumla başa çıkmakla kalmaz, aynı zamanda gelecekte karşılaşabileceğiniz zorluklara karşı daha hazırlıklı olmanızı sağlar. 5. ders, esnek düşünceyi benimsemek. 5. dersimiz, esnek düşünceyi benimsemenin önemini ele alır. Reddedilme karşısında düşüncelerimiz otomatik olarak negatif yollara sapabilir. Ancak esnek düşünme becerisini geliştirerek bu tür durumların bizi daha güçlü kılan öğrenme deneyimlerine dönüşmesini sağlayabiliriz. Esnek düşünce nedir? Esnek düşünce, zorluklar ve engeller karşısında alternatif çözümler bulabilme ve farklı perspektiflerden durumları değerlendirme yeteneğidir. Bu yaklaşım, katı ve tek yönlü düşüncelerin ötesine geçerek daha yaratıcı ve uyumlu çözümlere ulaşmayı sağlar. Durumları farklı açılardan değerlendirin. Reddedilme yaşadığınızda durumu tek bir açıdan görmek yerine farklı açılardan değerlendirmeye çalışın. Bu, belki de reddedilmenin nedeninin sizin kontrolünüz dışında olduğunu veya aslında size daha uygun bir fırsatın yolunu açtığını görebilmenizi sağlar. Yaratıcı çözümler üretin. Esnek düşünme, mevcut durumdan çıkış yolları bulmanızı kolaylaştırır. Reddedilme sonrasında bu durumdan ne öğrenebileceğinizi ve ileriye nasıl adım atabileceğinizi düşünün. Yaratıcı çözümler üretmek, sizi aktif bir çözüm arayıcısına dönüştürür ve kendinizi kurban yerine güçlü hissetmenizi sağlar. Değişime açık olun. Hayat sürekli değişim halindedir ve esnek düşünme bu değişimi kabul etmeyi içerir. Reddedilmeyle karşılaştığınızda bu hayatınızın bir sonraki bölümüne geçiş yapmanız için bir işaret olabilir. Değişime açık olmak yeni fırsatları ve olasılıkları görebilmenizi sağlar. Olumsuzluklardan ders çıkarın. Her reddedilme deneyimi içerisinde önemli dersler barındırır. Esnek düşünceyi benimsemek bu dersleri görebilmenizi ve bunlardan güç alabilmenizi sağlar. Her deneyim sizin daha da gelişmeniz için bir basamak taşıdır. Esnek düşünceyi benimsemek, reddedilme karşısında direncinizi artırmanın yanı sıra, yaşamın getirdiği diğer zorluklara karşı da daha hazırlıklı olmanızı sağlar. Bu yaklaşım, sürekli değişen bir dünyada uyum sağlamanızı ve hayatınızdaki engelleri aşmanızı kolaylaştırır. Önemli olan her durumdan öğrenmek ve her deneyimi kişisel büyümenin bir parçası olarak görebilmektir. 6. ders, başarısızlık korkusunu yenmek. 6. dersimiz, başarısızlık korkusunun üstesinden gelme stratejilerine odaklanıyor. Reddedilme, derinlemesine kök salmış başarısızlık korkusunu tetikleyebilir. Bu korku, risk almaktan ve yeni deneyimlere açık olmaktan kaçınmamıza neden olabilir. Ancak başarısızlık korkusunu yenmek, kişisel ve profesyonel gelişimimiz için hayati öneme sahiptir. Başarısızlığı yeniden tanımlayın. Başarısızlık korkusunu yenmenin ilk adımı, başarısızlığın ne anlama geldiğini yeniden tanımlamaktır. Başarısızlık sonun başlangıcı değil, öğrenme ve büyüme sürecinin bir parçasıdır. Her başarısızlık deneyimi bize değerli dersler sunar ve karakterimizi güçlendirir. Küçük adımlar atın. Büyük hedeflere ulaşmak için küçük adımlar atarak başlayın. Bu, başarısızlık korkusuyla başa çıkmanın ve kendinize olan güveninizi artırmanın bir yoludur.
Her küçük başarı daha büyük hedeflere ulaşma yolunda ivme kazanmanızı sağlar. Başarısızlık anlarınızı paylaşın. Başkalarıyla başarısızlık hikayelerinizi paylaşmak bu korkunun üstesinden gelmenize yardımcı olabilir. Bu, başarısızlığın evrensel bir deneyim olduğunu anlamanızı ve kendinizi daha az yalnız hissetmenizi sağlar. Aynı zamanda başkalarının başarısızlık hikayelerinden öğrenmek ve onların nasıl üstesinden geldiklerini görmek ilham verici olabilir. Esnekliğinizi geliştirin. Esneklik, başarısızlık korkusuyla başa çıkmanın anahtarıdır. Karşılaştığınız zorluklar ve başarısızlıklar karşısında esnek olmak, bu durumları kişisel büyüme fırsatlarına dönüştürebilir. Esneklik, hayatın değişken doğasına uyum sağlama yeteneğinizdir ve bu yetenek başarısızlık korkusunu azaltır. Olumlu düşünme pratiği yapın. Olumlu düşünme pratiği yapmak, başarısızlık korkusuyla mücadelede önemlidir. Olumsuz düşünceleri fark edin ve bunları olumlu ve destekleyici ifadelerle değiştirin. Kendinize, hedeflerinize ulaşma konusunda güven veren bir iç diyalog geliştirin. Başarısızlık korkusunu yenmek, hayatın getirdiği zorluklara daha cesurca yaklaşmanızı sağlar. Reddedilme ve başarısızlık korkusuyla yüzleşmek, kişisel gelişiminizde önemli bir adımdır. Bu korkuları aşarak potansiyelinizin tamamını ortaya çıkarabilir ve hayatınızda daha anlamlı başarılar elde edebilirsiniz. Her reddedilme ve başarısızlık deneyimi daha güçlü, daha dirençli ve daha bilge bir birey olma yolunda atılan adımlardır. 7. ders, uzun vadeli perspektif geliştirme. 7. dersimiz, zorlukların ve reddedilmenin üstesinden gelmede uzun vadeli bir perspektifin önemini vurgular. Reddedilme anları, hayatın genel resmi içinde genellikle küçük anlar olabilirler. Bu anların üzerinde durmak yerine uzun vadeli hedeflerinize ve büyüme yolculuğunuza odaklanmak, geçici engellerin üstesinden gelmenize yardımcı olabilir. Uzun vadeli hedefler belirleyin. Hayatınız için anlamlı ve ulaşılabilir uzun vadeli hedefler belirleyin. Bu hedefler kariyeriniz, kişisel gelişiminiz, ilişkileriniz veya başka herhangi bir alan olabilir. Uzun vadeli hedefler, günlük zorlukların ve reddedilmelerin ötesine geçmenize yardımcı olur. Çünkü gözünüzü büyük resimde tutmanızı sağlar. Geçici zorlukları büyük resimde görün. Reddedilme ve başarısızlık anlarını büyük resmin küçük parçaları olarak görün. Hayatınızın bu anları, genel yolculuğunuzda sadece geçici engellerdir. Uzun vadeli perspektif, bu engellerin sizi hedeflerinizden alıkoymasını önler ve motivasyonunuzu korumanıza yardımcı olur. Sabır ve kararlılık geliştirin. Uzun vadeli hedeflere ulaşmak, sabır ve kararlılık gerektirir. Reddedilme ve zorluklar karşısında sabırlı olmak, size bu hedeflere ulaşmak için gereken zamanı ve alanı verir. Kararlılık ise, hedefleriniz doğrultusunda ilerlemeye devam etmenizi sağlar. Engeller ne olursa olsun. Başarı ve başarısızlığın döngüsünü kabul edin. Hayatın doğal bir parçası olarak başarı ve başarısızlık döngüsünü kabul edin. Her başarısızlık ve reddedilme anı, başarıya giden yolda önemli bir adımdır. Uzun vadeli perspektif, bu döngünün her iki yönünü de kabul etmenizi ve her ikisinden de öğrenmenizi sağlar. Kendinize esnek zaman çerçeveleri tanıyın. Hedeflerinize ulaşmak için esnek zaman çerçeveleri belirleyin. Hayat beklenmedik şekillerde değişebilir ve esnek olmak bu değişikliklere uyum sağlamanıza yardımcı olur. Kendinize ve hedeflerinize ulaşmak için gereken süreye dair gerçekçi ve esnek olun. Uzun vadeli perspektif geliştirmek, hayatınızdaki geçici zorlukların ve reddedilmelerin sizi hedeflerinizden sapmasını önler. Bu perspektif, hayatınızı daha geniş bir bağlamda değerlendirmenize ve mevcut engellerin ötesine geçerek büyüme ve başarı yolculuğunuza devam etmenize olanak tanır. Reddedilme anları, büyük resimdeki küçük noktalar olabilir. Ancak uzun vadeli hedeflerinize odaklanarak bu zorlukları aşabilir ve hayatınızdaki daha büyük başarı ve tatmin duygusuna ulaşabilirsiniz. 8. ders, sosyal destek ağlarını etkin kullanma. 8. dersimiz, zor zamanlarda sosyal destek ağlarının önemine ve bu ağları nasıl etkin kullanabileceğimize odaklanır.
Reddedilme ve diğer zorluklarla başa çıkmak yalnızca kişisel direnç ve içsel kaynaklarla değil, aynı zamanda çevremizdeki insanların desteğiyle de mümkündür. Güvenilir bir destek sistemi oluşturun. Sosyal destek, arkadaşlar, aile, meslektaşlar veya destek gruplarından oluşabilir. Bu kişiler zor zamanlarda size destek olabilir, tavsiyelerde bulunabilir ve farklı perspektifler sunabilir. Güvenilir bir destek sistemi oluşturmak, zorluklarla başa çıkmada önemli bir kaynaktır. Açık iletişim kurun. Destek ağlarınızla açık ve dürüst iletişim kurmak, onların size nasıl yardımcı olabileceklerini anlamalarını sağlar. İhtiyaçlarınızı, duygularınızı ve yaşadığınız zorlukları paylaşmaktan çekinmeyin. Bu, hem sizin hem de destek sağlayan kişilerin daha etkili bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olur. Kendi deneyimlerinizi paylaşın ve başkalarına destek olun. Sosyal destek ağlarının etkin kullanımı, yalnızca destek almaktan değil, aynı zamanda başkalarına destek olmaktan da geçer. Kendi deneyimlerinizi paylaşarak ve başkalarının zorluklarıyla empati kurarak, karşılıklı anlayış ve destek ortamını güçlendirirsiniz. Çevrim içi ve çevrim dışı destek gruplarına katılın. Sosyal destek hem çevrim içi hem de çevrim dışı ortamlarda bulunabilir. İlgi alanlarınıza veya yaşadığınız zorluklara göre destek gruplarına katılmak, benzer deneyimler yaşayan kişilerle bağlantı kurmanızı ve ortak çözümler bulmanızı sağlar. Sınırlarınızı belirleyin ve saygı gösterin. Sosyal destek ağlarını kullanırken, kişisel sınırlarınızı ve başkalarının sınırlarını belirlemek ve saygı göstermek önemlidir. Destek istemek ve vermek, karşılıklı saygı ve anlayış gerektirir. Bu sınırlara dikkat etmek, sağlıklı ve destekleyici ilişkileri sürdürmenize yardımcı olur. Sosyal destek ağlarını etkin kullanmak, reddedilme ve zorluklarla başa çıkmada kritik bir rol oynar. Bu ağlar, zor zamanlarda güç bulmanıza, farklı bakış açıları kazanmanıza ve yalnız olmadığınızı hissetmenize olanak tanır. Sosyal destek, kişisel büyüme yolculuğunuzda önemli bir dayanak noktasıdır ve bu destekle zorlukların üstesinden gelmek daha mümkün hale gelir. Ve böylece reddedilmeyle başa çıkmanın, onu kendi lehimize nasıl çevirebileceğimizin yolculuğunun sonuna geldik. Unutmayın, reddedilme, büyümenin ve öğrenmenin bir parçasıdır. Bizi daha güçlü, daha dirençli hale getirebilir. Umarım bugün paylaştığımız fikirler ve stratejiler reddedilmeyle karşılaştığınızda sizi daha donanımlı hissettirir. Eğer bu bölümü faydalı bulduysanız lütfen podcast'imize abone olun ve bu bölümü beğenin. Böylece bu tür değerli içerikleri daha fazla insanla paylaşmamıza yardımcı olursunuz. Ayrıca düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi bizimle paylaşmak için yorum bırakmayı unutmayın. Sizin hikayeleriniz bizim için çok değerli. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yolculuğunuzda karşınıza çıkan her türlü reddedilmeyle başa çıkabilmeniz için size güç ve cesaret diliyorum. Kendinize iyi bakın.